Tebrikler, geçtiniz. Hayatın temel gerçeğini anlayacak kadar zekisin. Yani evrenin hileli bir karnaval oyunu olduğunu ve ganimetlerin kemiği devirip ödülü kazanan kişiye gittiğini, gerçeğini. Ödevlere harcayacak kadar kısa hayatınız yoksa bu iki zavallı inek gibi olmak istemezsiniz. Mesele şu ki hayatınızın her günü aldatılıyorsunuz. Bu yüzden oyun alanını eşitlemenin tek yolu geri aldatmak ve sert bir şekilde geri aldatmak. Bunu başaracağınızı biliyorum. Bana deli diyebilirsiniz ki ve her lisanslı terapist de öyle der ama bence evrenin sırlarını öğrenmeye layık olduğunuzu kanıtladınız. Hop dur bakalım Bill Cipher takipçisi. Beni bu kadar çok önemsediğini biliyorum ancak malum bu fakir ama gururlu YouTuber'ın birazcık para kazanabilmesi ve daha fazla içerik çıkartabilmesi için buna destek olmakta fayda var. Biliyorum seni çok fazla yormak istemiyorum. Biliyorum böyle saçma sapan işler benim canımı sıkıyor ancak maalesef ki bu fukaraya bir destek olmakta fayda var. Çok basit. Videoyu beğenmen, abone olman, yorum atman ve eğer gücün yetiyorsa maddi olarak birkaç bozukluk sallaman bunun için yeterli. Birazcık sevinsin gariban. Yeter fazla konuştuk. Hemen senin için hazırladığım bu kitabı okumaya devam edeyim. İlk öncelikle ilk başlarda sana çözdürmüş olduğum saçma sapan bulmacaları es geçecek olursak gerçeklik bir illüzyondur. Öncelikle bir şey aradan çıkartalım. Bir insanın gerçeği kavrama yeteneği acı verici derecede sınırlıdır. Özgür iradeniz bile yok. Bu senin hatan değil. Varoluşun gerçekliğini anlamak için evrimleşmedin. Meyve yemek, sopalarla birbirinize vurmak ve bebeklere süt sıkmak için evrimleştin. Optik spektrumun dışını göremiyorsun. Doğrusal kronolojinin ötesine geçemiyorsun. Hatta yankıyla konum bile belirleyemiyorsun. Ama şimdi beni yakaladın. Her şeyin altında yatan kodun gerçekten neye benzediğini görmek ister misin? Gerçeklik kod, delilik ve küçük legolardan oluşur. Her şey küçük bir şeyden oluşur ve küçük her şey yeni bir şeye dönüştürülebilir. Duygularınız size yalan söylüyor. O halde duyularınıza yalan söylemeye başlamanın ve daha iyi bir gerçeklik seçmenin zamanı gelmedi mi? Nasıl olacağını gösterebilirim ama önce gerçek olan şeyi hatırlaman gerekir. Yani hiçbir şey. Evren bir hologramdır. Bu çoklu evrendir. Ne kadar çoklu olduğuna bir bak. Ben, sen, önemsiz aptallar. Tüm olası gerçekliklerin kaynayan bu kütlesi, dokunduğu herhangi bir fizik dersini veya sinematik film serisini mahvedebilecek kadar karmaşıktır. Ama aslında göründüğünden çok daha basittir. Eğer sırrını biliyorsanız. Gerçek şu ki tüm çoklu evrenimiz deniz olarak bilinen, zamanın dışında bulunan anlaşılmaz bir varlığın sırt çantasında bir koleksiyoncunun klasöründe tutulan holografik bir ticaret kartıdır. Her kısa süreliğine başınızın döndüğünü hissettiğinizde bunun nedeni de Deniz'in kart çıkartıp abi Kaylee'ye bir tel peynir karşılığında takas etmeyi teklif etmesidir. Fizikçilerin sicim teorisi dediği şey budur. Olan ve olacak olan her şey bu ucuz kartın parıltılı kenarına kodlanmıştır. Deniz onu kanepenin altında kaybederse veya köpek onu yerse işimiz biter. Hey bak, buradaki sensin, senin yapın. Hadi birazcık insan nedir öğrenelim. İnsan kan ve kaygıdan yapılmış organik bir makinedir. Geleceğe rastgele bir genetik materyal paketi teslim etmek ve sonra toza dönüştürmek için tasarlanmıştır. İşte bu kadar. Tek amacınızın saldırgan bir genetik kod satırına harcanabilir bir şoför olmaktır. Daha önce birçok et robotunu kukla gibi yönetmiş biri olarak insanları Chupacabra ile çamur kenesi arasında bir yere koyardım. Dünyadaki en iyi yaşam formu değil, en kötüsü de değil. Zayıflıkları arasında ateş, çatal, odun parçalayıcı, klor gazı ve hafif eleştiriler yer alır. İnsan vücuduna bakacak olursak
Iy, ne oldu ya böyle? İnsan vücudu sıvılar, mesaneler ve keselerle dolu. Yağlı bir çöp torbasıdır. Çok sert dürtemezseniz yoksa sızdırır veya ciyaklar veya eğer baş deliğine sürekli besin koyamazsanız sadece devrilir veya bir daha asla ayağa da kalkamaz. Rastgele mutasyonla tasarlanmıştır ve çoğu mutant gibi bir brandayla örtülüyken en iyi şekilde görünür. İnsanlar insan vücudunun güzel olduğunu iddia ederler. Ancak çıplak dışarı çıkarsanız sizi hemen tutuklarlar. Peki bu size ne anlatıyor? İnsan vücudu bir kullanım kılavuzuyla gelmez. Ancak olsaydı muhtemelen sadece üzgünüm derdi. Güzellik bakanın gözündedir derler ama bu insanın gözünde bulunan her şey sümüklüdür. Siz zavallı insanlar benim en sevdiğim renkleri bile görmüyorsunuz. Sözde optometrikler bu renklerin var olmadığını söylüyor ama bu adamların hepsi arılar ve mantis karidesleri tarafından satın alınıyor. Hadi onu bunu bırakalım da biraz hayattan sonra neler oldu ondan bahsedelim. Bil, eğer öldüysen şimdi neredesin sorularını cevaplamakta fayda var. Birisi sonunda doğru sorular sormaya da başladı. Evet, soruyor da. Bak evlat, her zaman kolumda bir koz vardır. Ve ölüm de bir istisna değildi. Düşmanlarımdan birinin sonunda beni ele geçireceğini biliyordum. Bu yüzden işleri tersini çevirmek için büyük bir B planı kullandım. Ve lanet bir tılsım gibi işe yaradı. Şimdi yazmak ve plan yapmak için yeterli zamanım olan bir yerdeyim. İntikam. Cehennem mi? Lütfen, cehennem için fazla sinir bozucu olarak görüldüm. Bu tipik bir hayatlar arası durum. Daireler halinde aşağı inmek, şeytanlarla savaşmak, tüm hayatınızı yeniden yaşamak, bla bla bla. Müziğin her zaman uyumsuz olduğunu, çok uzak bir yeri hayal edin. Herkesin gülümsediği ama kimsenin mutlu olmadığı bir yer. Yarı canlı olmak nasıl bir şey sorusuna gelirsek, yarı ömrüm hala çoğu insanın tüm ömründen daha iyi ve ben sadece ikinci perdem için ısınıyordum. Anladın mı? Harika, bir parti numarası mı istiyorsun? Sana da nasıl ölümü alt edeceğini öğreteceğim. Bak şimdi dostum, ölüm nasıl kandırılır? Bir zombi, vampir veya zompire tarafından ısırılmak, o kişilerin ne kadar soluk olduklarını hayal edemezsin. Seçilmiş kişi sizi öldürmeden önce ruhunuzu 17 lanetli musluk parçasına ayırın ve onları kaybeden kültür üyelerinin takip edebileceği gerçekten sinir bozucu yerlere saklayın gibi abidik gubidik şeyler yaparak bunlardan kaçabilirsin. Peki cennet gerçek mi? İnanın ya da inanmayın, cennet gerçektir. Biliyorum. Şok oldum. Görünen o ki sonsuz bir çoklu evrende düşünebilecek tüm gerçeklikler var olabilir ve var olmak zorundadır. Bu da mantıksal olarak hayal ettiğiniz her arzuya tam olarak uyarlanmış bir cennetin var olduğu anlamına gelir. Şanslısınız ve daha da iyisi, oraya nasıl gidebileceğinizi tam olarak biliyorum. Bir sonraki sayfaya cennete girme talimatlarını yazacağım. Uyarı: eğer aklınızdan sapık bir düşünce geçtiyse mürekkep görünmez olacaktır. Ve evet dostlar, Bill Cipher olarak cennetin anahtarını sizlere söylemeden önce bu kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve en önemlisi bir sonraki videolar için kanala destek olmayı unutmayın. Eğer katıl üyesi olursan da benim daha fazla içeriğimden herkesten önce ulaşabilirsin. Bu seferlik Bill Cipher kaçar. Hoşça kal.